Merhaba değerli anne ve baba adayları. Ben sizlerle doğum korkusu ve doğum kasılmalarıyla baş etme yöntemlerini konuşacağım. Kendimi kısaca tanıtmak isterim. Yardımcı doçent Doktor Dilek Sarpkaya Güder. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği anabilim dalında öğretim üyesiyim. 2008'den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda 8 yıllık bir doğuma hazırlık ve hamile pilatesi eğitmenliği deneyimim var. Bundan dolayı hani doktora tez konumunda doğum korkusu ve doğum korkusunu yenebilmek için neler yapmalıyız yönünde olduğu için sizlerle bu konuyu konuşup tartışmak istedim. Sunum amacım e, doğum korkusu ve doğum kasılmalarıyla doğal baş etme yöntemleri hakkında sizlere bilgi kazandırmak. Neler bekliyorum gebeler ve aynı zamanda baba adayları. Yani doğum öncesi dönemde doğumla ilgili korkularınızı azaltarak doğumda korku, ağrı, gerginlik döngüsünü kırabilmeyi ve aynı zamanda da doğum kasılmalarından doğal baş etme tekniklerini ifade edebilmenizi bekliyorum. Şimdi bazı sorular var. Bunları düşünmenizi ve cevaplamanızı beklemekteyim. Yani normal doğum, sezaryen doğumla ilgili acaba düşüncelerinizden. Bunları bir kendimiz bir analiz edelim. Ne düşünüyoruz? Normal doğum, sezaryen doğum anormal bir doğum mu acaba? Yani neden normal doğum diye ifadesi sık kullanılıyor? Aslında vajinal yoldan, doğal yoldan yapılan tek bir doğum. Ee, Kendi doğumunuzla ilgili beklentileriniz ne? Ne düşünüyorsunuz? Buna yönelik korkularınız vesaire var mı? Kendi doğumunuz ne oldu? Evde mi, sezeryan mı, vajinal doğum mu? Bununla ilgili ne gibi deneyimleriniz var? Sizin için doğum ne anlam ifade ediyor? Bu soruların yanıtını verebilmenizi, tartışabilmenizi beklemekteyim. Peki bir diğer sorum daha size. Doğum ağrılı olmalı mı? Doğum hep ağrılı gibi gelir. Bütün doğumlarda ağrı olmak zorunda mı? Peki neden doğum ağrısı ile algılanıyor doğumlar? Bu sorularda bizim çok fazla tartıştığımız ve altını mutlaka doldurmamız gereken sorular. Acaba neden diğer kaslar normal görevlerini yaparken ağrı hissedilmezken doğum yapmak için yaratılmış bir rahim kaslığı çalışırken ağrı oluyor? Benim kolumda kasım var, kalbimde kasım var, midemde kasım var. Bunlar normal işlevlerini yaparken ben ağrı duymuyorum. Fakat doğumumu, doğum için yaratılmış bir kas var. Altta gördüğünüz gibi çizgili kaslar, daire, yuvarlak kasları bunlardan oluşuyor. Ve bu çalışırken, kendi görevini yaparken biz ağrı hissediyoruz. Neden acaba? Neden acaba yıllar önce bir kurtarma operasyonu olan mucizevi bir sezaryanı kadınlar doğum şekli olarak benimsemiş? Öyle hale geldi ki doktoru ya da çevresindeki sen ne olacaksın? Sezaryen ya da normal doğum diye tercih ifade ediyor kadınlar. Bunun tercihle aslında hiçbir bağlantısının olmaması lazım. Doğum bir tanedir. Doğal yoldan olan doğumdur. Olması gereken durumda da mucizevi bir ameliyattır. Kurtarma operasyonudur sezaryen. Ama kadınlar, çiftler doğum şekli gibi artık benimsemişler ve soruyorlar. Etrafındaki kişilere de soruyorlar, kendileri de doğum şekillerini ifade ediyor. Yani doğum şekline tek bir kişi karar verebilir, o da bebek. Ve annenin kendine olan güveni. Birçok faktör etkiliyor bu süreci. Ama doğal doğumlar doğal olmasına rağmen aslında bir bakıyoruz, bir neden var ki bunların nedenini oluşturuyor. En büyük neden o da korku. İfade edilmiyor bazen ama o zihnimizde yerleştirdiğimiz korkular var ya, bunlar bizim karşımıza bu doğal süreçte geliyor. Farkına varmadan eşler de dahil etrafındaki kişilerin korkuları da çok yaygın görülen sorunlar arasında ve çok da olumsuz etkenleri var. Bu korkuları nasıl oluşturuyoruz? Sadece anne adayları değil, hamileler değil. Bakın sağlık personellerinde de korkular var. Eşinde de korkular var. Ama hamilenin özellikle
korkuları nereden geliyor? Doğum deneyimi. Belki öncesinde yaşadığı bir doğum deneyimi, olumsuz bir travmatik doğum deneyimi ve onu olumsuz etkiler. Bir diğer faktör de etrafındaki kişiler, maalesef biz Türk toplumu olarak negatif deneyim paylaşmada uzmanız. Olumlu deneyimlerimiz varken önce olumsuzu paylaşırız. Burada olumsuz doğum deneyimlerini paylaştığımız için de birilerine anlattığınızda bu deneyimleri diğer kişilerin zihninde bunlar yer ediliyor, birikiyor. Büyütüyoruz biz bu korkuyu. Medya en kötü bu korkuyu biriktiren kısım. Bütün Türk sinemalarında aşağıda gördüğünüz popüler dizi ve filmlerden koydum gördüğünüz. Hürrem Sultan filmindeki sayısız doğumların hepsinde avazının çıktığı kadar bağıran bir kadın modeli. Doğum deyince kadın avazının çıktığı kadar bağıracak algısı doğdu bizde. Ya da yine çok üzüldüğümüz bir film, izleyenler belki bilir. Doğum esnasında ölen kadın. Bunlar hep korkuları yaratıyor. Sanki doğum yaparken bebek orada sıkışıp kalıp ölecek korkusu gerçekten kötü. Anneyi kaybedecek korkusu. Dizilerden bunları görüyoruz. Bir Google'a yazın doğum ağrısı diye, vajinal doğum, normal doğum diye. En çok karşımıza çıkan kötü doğum sahneleri. İngilizce taratın, o kadar güzel suda doğumlar vesaire bir sürü şeyler gelir ki. Ama Türkçe yazılmış, Türk medyası bunu çok olumsuz etkiliyor. Şimdi dizilerde güzel doğum sahneleri görüyoruz. Ama eski filmlerde gördüğümüz doğumlar sanki hapishanede yapılabilirmiş, sanki doğal doğumlar. Birçok doğal doğumu hapishanedeki kadınlar yapabiliyormuş. Öyle bir mesaj veriliyor. Kültürel faktörlerimiz etkili. Bizim kültürümüzden doğuma verdiğimiz önem, farklı bir ülkenin, gelişmiş bir ülkenin doğuma verdiği önem bambaşka. Buradan da bir örnek vermem gerekirse, biz doğumlara çok saygı duymuyoruz. Neden? Bir doğum olduğunda iyi bir şey yaptık gibi düşünüyoruz aslında. Sülalemize haber veriyoruz. Hep birlikte hastaneye gidiyoruz. Bu pandemi tabii birazcık bu durumu azalttı. Ondan dolayı güzel bir şey diye düşünüyorum. Kalabalık gidiyoruz doğumlara ve doğumlarda kalabalık gittiğimiz için doğum mahrem bir olaydır. Belli hormonları kaçırıyoruz. Bunları biraz değineceğim. Ve etrafındaki kişiler senin aslında korkunu artırmış oluyor. Bunun bilincinde değiliz. Yardım etmesini beklediğin için belki onları götürüyorsun ama negatif insanlar seni olumsuz etkiler, korkunu büyütür. Ben kendi hamileliğimde etrafıma o kadar ben bilmeme rağmen negatif mesajlar veren o kadar kişi vardı ki direkt hemen şöyle yapıyordum. Lütfen senin hamileliğin, senin doğum deneyimin sana kalsın. Ben kendi doğum deneyimimi pozitif bir şekilde yaşamak istiyorum. Yaşadığım ama ben şöyle yaşamak istemiyorum diye kesiyordum. Bunu yapabilmek lazım. Yapamazsak herkes bu konuda uzman. Herkesin yaşadığı deneyimi farklıdır. Her kadının doğum deneyimi, doğum serüveni bambaşkadır. Kendi 2 tane çocuk, 3 tane çocuk doğurduysa bile her doğum farklıdır. O yüzden bu korkuyu büyütmemek için etrafımızdaki kişileri negatif olarak susturmak lazım paylaşılıyorsa. Kültürel faktörler de bunu verebiliriz. Çünkü dünyanın her yerinde böyle doğum, yani dünyanın her yerinde demeyeyim, gelişmiş ülkelerde bunu görebiliyoruz. Çok öyle güzel videolarda da var. Kadınlar doğum başlıyor, çok rahat ne var, çantasını alıyor, son aşamaya kadar evde bekliyor, alıyor çantasını eşiyle birlikte yürüyerek gidiyor, panik, korku yok. Bakın, bu faktörler aslında bunu çok ediyor ve çok güzel suda doğuruyor, evde doğuruyor, doğal doğuruyor. Sezaryen oranları da tabii daha düşük oluyor. Bilgi eksikliği, korkunun yine yüksek bir oranını oluşturuyor. %80. Yani bir şeyden niçin korkarız? Bilmediğimiz için. Bu deneyimi ilk defa yaşayacağız belki. Bilmiyoruz. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız bilmiyoruz ve dolayısıyla bu bizi olumsuz etkileyebilir. Korkusu, yaşanılan her şey, negatif bir şeyler, her şey aklına gelir. Yani bir şey bilmezsek korkarız. Korkunun panzehri hep benim söylediğim bir şey. Birçok doğuma hazırlık eğitimcileri de bu ifadeyi kullanır.
Korkunun panzehiri bilgiyi artırmaktır. Bilgi eksikliğini gidermektir. Korkuları azaltmanın yolu bilgiyi artırarak. Bilirsek çok daha iyi korkularımızı yenebiliriz. Doğum doğal bir olay olduğundan doğum sırasında salgılanan çok mükemmel hormonlar var ve anne bebeği doğuma en sağlıklı bir şekilde hazırlıyor. Kadının bu doğal süreçte sahip olduğu içsel gücü sayesinde de doğum korkusu önlenebiliyor. Bir annenin rahmi bebeğin doğumuna yardımcı olmak için çok güzel dizayn edilmiş. Yani hiçbir destek sistemine gerek kalmadan o doğum için yaratılmış rahim kası aslında bebeği nasıl iteceğini biliyor. Her kadın hamilelik ve doğumla ilgili korku yaşayabilir. Çok normal. Bebeğini kaybedeceğini düşünebilir. Bu korku düzeyinin örneğin 10 üzerinden 5 olması ve 5'in altında olması iyi bir şey. Yani her şeyde bu başarıyı getirir. Ama bunun üzerine çıkması ve baş edilemeyecek bir korku olması doğumu olumsuz etkiler. Eğer korkular baş edilemezse ve pik yaparsa artık doğum eyleminde anne ve bebek olumsuz etkilenir. Nasıl olumsuz etkileri bunu şöyle bir bakalım. Korku vücutta olduğunda, doğumdan önce, doğum başladığında, yani hamilelik süresince de hep bir korkusu olabilir ve özellikle son trimester dediğimiz son aylarda bu korku düzeyi artar ve doğum başladığında da artar. Ve bu artış olduğunda beden artık savunmaya geçer. Sempatik sinir sistemi devreye girerek stres hormonları salgılanmaya başlar. Bu hormonların vücutta gösterdiği bazı fizyolojik mekanizmalar sonucunda uterusa yani rahime ve buna bağlı da bebeğe giden kan oksijen akımı azalır. Rahim kaslarının çalışma dengesi bozulur ve dolayısıyla rahim kaslarının çalışma dengesinin bozulması da gebenin yorgunluğuna, doğum andaki yorgunluğuna ve doğumda ağrı hissedilmesine neden olur. Yani ilk sorduğum soruya gelelim. Doğumda ağrı hissedilmeli mi? Doğum için yaratılmış bir rahim kası, kastan oluşuyor. Şöyle düşünün, aralardan damarlar geçiyor ve oksijenleniyor bu kas. Yani benzinini alıyor bu kas ve çalışıyor. Ve dolayısıyla eğer sen bu rahimin aralarından geçen damarlara stres hormonu salgılattırarak damarları böyle büzüyorsan ve buraya giden oksijenin kan akımını azaltıyorsan bu nasıl çalışsın? Arabaya benzin koymazsak gider mi? Yani biz burada hep verdiğimiz örnek aslında pelvis yolu bir doğum yolculuğudur, bir yoldur. O yolda giden bir araba var. Bebek diyelim buna. Ve o bebeğe bir enerji vermemiz lazım. Bu benzini de rahim kası verir. Onu kasar, rahimi ve bebeği oradan doğal bir şekilde dışarı çıkar. Mekanizma bu kadar basit aslında. Ama o rahime oksijen vermezsen çalışamaz. Çalışma dengesi bozulur. Hem bu da oksijen almıyor, nefes alamıyor kas. Tüm yoğun bir şekilde spor yaptığımız zaman birden böyle ara verdikten sonra ya da ilk defa spor yapmaya başladığında hiç çalışmayan bir kasa oksijen verdiğimizde yani çalışmayan bir kasa oksijeni azaltıyoruz çünkü damarları büzüyoruz. Orada ne oluyor? Kaslarımız ağrıyor, tutuluyoruz günlerce. Burada da doğumda çalışmaya başlayacak bir rahim kasını bol oksijen vermemiz lazım. Bunu hamilelik süresince gereken yapılan egzersizlerle, gerek doğum esnasında yapılan egzersizlerle rahime bol oksijen verdiğimizde ne yapacağını bilir rahim ve ağrı hissedilmez. Korkusuz doğum modelini çıkaran Doktor Odent demiş ki, yani onun hikayesini çok detaylı anlatmak istemiyorum. Doktor Odent yaptığı deneyimler sonucunda yani her doğumda ağrının olamayacağını, olmak zorunda olmadığını, aslında çok korkulduğunda, stres yapıldığında bu ağrının ortaya çıktığı, onun dışında sadece bir kas kasılması, güçlü bir kas kasılması şeklinde bunun olabileceğini vurgulamış. Yani doğumda ağrı olmak zorunda değil. Biz ağrı beklersek doğumda ağrı olacak. Nasıl baş edeceğim? Ağrı, ağrı, ağrı. Beynimiz bu sinyalleri verirse doğumda ağrı olur. Bunu düşünmezsek, daha gevşek, rahat olursak, zaten bu gevşemeleri birazdan bahsedeceğim. Bu korkuyu yeneriz.
korkunun yarattığı gerginliği değiniriz ve ağrı çok hafif düzeyde olur ya da baş edeceğiniz düzeyde olur. Yani hiç yok diyemeyiz, var ama baş edilemeyecek düzeyde olan bir şey yok burada. Yani bizim istediğimiz kasılmalar, dalgalarla baş edebilmek. Biz o yüzden doğuma hazırlık eğitimcileri hiçbir zaman ağrı kelimesini kullanmayız. Hep doğumda kasılmalar, doğumda dalgalar deriz. Çünkü gerçek olan o. Ağrıyı yapan bizleriz. Etrafımızdakiler ve kendimiz hamilelerimiz olabilir. Bununla tanışmasını istemiyoruz biz kadınların. Sizler kasılmalar ve dalgalarla tanışın. Bunu bekleyin. Ağrı gelecek diye beklemeyin. Türkiye'de bazı doğum odalarının kapısında sancı odası yazardı benim öğrencilik dönemimde ve hiç unutmuyorum. Onu gördüğümüzde zaten adı sancı odası ne demek? Oraya giren sancı çekecek demek. Bir doğuma hazırlık eğitmenimden bir örneği paylaşmak isterim. Orada bir eğitmen hani bir hamilesi demiş ki yani doğum esnasında orada doğum yapan odaya girdiğinde her kadın bağırıyor, çağırıyor, bir şeyleri tutmaya çalışıyor. Bir hemşire gelmiş orada demiş ki sen ağrın yok mu? Orada demiş ki yani ağrımam mı gerekiyor diyor. Doktor Edent'in çıkış yolu da buradan. Yani kadın oraya girdiğinde ağrı duyması gerektiği mesajını alıyor kocaman sancı odasında ve kendini kötü hissediyor. Aslında onunki doğru ama herkes orada bağırıp çağırıyor. Sancı odasında sancı çekmemek ona kötü gibi geliyor. Bu nedenle artık onlar kalktı diye biliyorum. Çok eskide kaldı. Pozitif dili kullanmak lazım. Doğumda kasılmaları beklediğinizi hep kullanın. Ağrıyı değil. Doğum ağrısı çünkü diğer ağrılardan da farklıdır. Ağrı olabilir dediğim gibi. Ama diğer ağrılardan farklıdır. Burada yok. Bir yeriniz kesilmedi doğumda. Yaralandığımızda hissedilen acı vardır, değil mi? Yani bir yerimiz kesildiğinde ciddi anlamda bir acı hissederiz ve bu acının mesajı nedir bize? Kaç ya da savaş, zarar görüyorsun. Yani bunun mesajı bu. Ama doğumdaki ağrı niye acı versin ki? Pelvis kaslarını gevşet, bırak, teslim ol, akışına bırak, savaşma. Bu seni aşan bir şey mesajını veriyor. Çünkü bebeğin geliyor. Bebeğinin gelebilmesi için rahim çalışıyor, kasılıyor, bebeği dışarı çıkarıyor. Bir yerimiz kesilmiyor. Bir yeri kesmiyoruz ebeler ve doktorlar, hemşireler olarak. Önemli olan rahat bırakmak ve oradan o çıkışı görmek. Bebek o yolda nasıl döneceğini, dar alanlardan nasıl geçeceğini çok iyi biliyor. Rahim de biliyor çalışacağını. Sağlık personellerinin doğumunda hiçbir görevi yok aslında. Yani görevi yok demeyelim, destekte çok önemli görevleri var. Takipte herhangi bir sorun gelişmesine görevleri var ama doğum eylemi aslında fizyolojik olarak bakın eyleme çok müdahale edemiyoruz ki biz. Sizler yapıyorsunuz bunu. Bir kadın doğuruyor. Doğurtmuyor, doğurtulmuyor, doğuruyor. Bebek içeride dönüyor. İçeriye elimizi sokmuyoruz. Sadece dışarıdan karşılıyoruz. Ağzını burnunu sevilerek bakımını yaparak karşılıyoruz. Rahiminize dokunarak biraz masaj yaparak karşılıyoruz. Yardım ederek nefesinize destek vererek vesaire karşılamanıza yardımcı oluruz. Doğumu yapan kadındır. Benim en çok sevdiğim cümlelerden biri bebeğin normal doğumu hakkına yani doğal doğumu hakkına saygı duyulmalıdır. Tüm herkes için söylüyorum bunu. Doktoru içinde, ebesi içinde, hemşiresi içinde, etrafınızdaki kişiler içinde, eşi içinde, ailesi içinde, annesi, babası içinde. Herkes bebeğin doğumuna saygı duymalıdır. Doğum başladıktan sonra eğer sezaryen olacaksa yine olur. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 39. haftadan önce isteğe bağlı zaten sezaryen olmaması lazım diyor. Eğer diyor gerçekten istiyorsan diyor sezaryen yapmak, hani buna karar veren bir anne baba adayıysan ki bunun kararını bebek vermeli diyor. Doğum başladığında bebek nasıl karar verir? Ben bunu ilk kullandığımda kendi hamileliğimde etrafımdaki bir kişi bana gülmüştü. Nasıl karar verecek bebek? Nasıl mı karar verecek?
Bebek hazır olduğunda, akciğerleri hazır olduğunda bu doğum başlatabilmek için bazı sıvılar salgıladığı, amniyon sıvısının içine verdiği öne sürülüyor. Ve ben buna inanıyorum. Dolayısıyla hazır olduğunda zaten bebek sinyal veriyor. Ben artık burada kalamam diyor ve doğumu başlatıyor. Doğum başlama belirtileri ne oluyor? Bunlar diğer eğitmenlerimiz tarafından anlatılmıştır. Kasılmalar düzenli ve sık sık artmaya başlıyor. Amniyon sıvısı dediğimiz sıvı geliyor. Aynı şekilde alttan muayeneyle açıklıklar olabiliyor vesaire. Ama bizim anlayacağımız en çok sıvı ve kasılmaların başlaması düzenli olarak. Bunlar başladığında bebek hazır artık demek. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki eğer isteğe bağlı olacaksan bırak bebeğin karar versin bu sezeryanın başlangıcına da. Doğum başladıktan sonra sezeryan o mesajını veriyor. Buna cesaret etmeyen kişiler var tabii ki ama burada hiçbir risk yok. Yani doğum başladıktan sonra belki her şey yolunda gider ve doğum kendi olur. Yani bebeğe bir şans verin demek istiyor Dünya Sağlık Örgütü. Doğum bir başlasın diyor. Yolunda gitmezse bir şey. Zaten sezeryan gerçekten mucize bir ameliyat. 5 dakikada oradan bebek çıkabiliyor. Doğumu hayatın en güzel anlardan biri olarak yaşamak her kadının hakkıdır. Her kadın güzel anlamak ister. Vajinal doğursa da, sezeryan doğum olsa da güzel anlatmak ister. Bu nedenle doğum şekline siz ve bir başkası karar vermesin. Lütfen bebeğiniz karar versin mesajını vermek istiyorum. Doğum şekli ne olursa olsun sağlıklı bir doğum ve doğum sonu olsun mu? Tabii ki olsun. Yani burada benim deneyimlediğim sezeryan olan kadınlarda kendine bir başarısızlık geliyor. Yani ben normal doğum istiyordum, sezeryan oldum, şok oldum. Doğum sonu bir bakıyoruz depresyona girebiliyor bu kadınlar. Yapılan çalışmalar da böyle gösteriyor. Bu nedenden dolayı bizim hep eğitimlerimizde verdiğimiz bir mesaj var. Olması gereken şekilde bebeğin doğal doğumu hakkını tanıyın. Doğum başlangıcını bekleyin. Sabırla. Sabır çok önemli doğumda. Sabretmek lazım. Bebek zaten oradan çıkacak. Kötü düşünmeden doğumun başlangıcını sabırla beklemek lazım. Eğer olası bir durumda sezeryan olunacaksa buna da hazır olun mesajını veriyoruz. Yani sezeryan korkusu da önemli bir sorun. Sadece doğum ağrısı ile ilgili korkusu yok insanlarda. Sezeryan olma istemeyen bir grup kadın da var. Bundan dolayı da korkuyor. Bundan dolayı korkularını biriktiriyor ve vajinal doğum zaten yapacakken bu korku yine olumsuz etkiliyor. Hop yine acil sezeryan oluyor bu defa. Dolayısıyla korku her iki doğum şeklini de olumsuz etkiliyor. Bunu da bu alttan yapmak lazım. Yani A planı, B planı, C planı her şey olabilir doğumda. Her şeyine hazırlıklı olmak lazım. Kendinize güvenip doğal doğması için bebeğiniz için bekleyin. Ama olası bir durumda sezaryen olabilir mi düşünüp sezaryana da biraz hazırlıklı olun, bilgisini alın. Bilirsek korkmayız. Sezaryanı hiç araştırmadıysam, bilmediysem doğru kaynaklardan tabii altını çiziyorum. Sezaryana ilişkinde korkularım artar. Ve biz hep doğal sezaryen diyoruz. Yani isteğe bağlı değil, doğal sezaryen. Doğal bir süreç ilerler. Doğal olan süreçler bazen değişir. Doğal doğmak için gerekli durumlarda bazen müdahaleler yapılabilir. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Hiçbir şekilde Dünya Sağlık Örgütü diyor ki doğuma hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Müdahale edilmeyen doğumlar güzel sonuçlar getiriyor diyor. Yani indüksiyon gereksiz yere takmayın suni sancı dediğimiz. Gereksiz yere açıklık, epizotomi vesaire yapmayın. Uygun olmayan şekilde girişimler yapmayın. İşte amniyon sıvısı kesisinin açılması vesaire gibi diye. Yani gerekli olan durumlarda yapın diyor bunu. O gerekli durumları da biraz bilmek lazım. Korkmamak adına. Öğrenebilmek lazım. Zaten bu gebe eğitimlerinde hep birçok konuyla ilgili bilgi verilmesinin sebebine aslında hepsi benim konumla bağlantılı. Bilginizi artırarak korkunuzu azaltmak. Ve olacaksa da doğal sezaryen olmak. Doğal sezaryen derken neyi kastediyoruz? Doğum kendi başlayacak. Doğumu doğar doğmaz yine aynen anne normal doğum yapmış gibi ilk tanıştıracağı kişi annesi olacak. Göğsüne koyacağız, kokusunu aldıracağız. Hatta emzirmeyi de yine sezaryen odasında başlatacağız.
Ameliyathanede başlatacağız. Bunlar doğal sezaryen getirdiği ürünler. Şimdi burada vermek istediğim bir örnek daha. Doğal doğumun en büyük yararlarından biri de doğum esnasında bebek o yolculuktan geçerken, vajinadan, pelvisten, o kısımlardan geçerken kadında salgılanan salgılarla, sıvılarla temas ediyor. Ve o sıvıların içinde mikrobiyata gibi bazı kavramlardan bahsedilir. Yani bunun anlamını şöyle özetleyeyim. Vajinal yolla doğan bebeklerin birçok aslında anüsünden, vajinasından gelen bir takım mikroplarla tanışıyor. Bu doğal mikroplar vücutta ve doğal olan doğan bebeklerin bu bağışıklığının daha güçlü olmasına bir etken olabiliyor. Ve hatta son trend çalışmalarda doğal sezeryanda hani kadın yapacak bir şey yok istiyor ama olmuyor. Sezeryan yapacaksa doğduktan sonra bebeğe ne yapılıyorlar? Bu vajenden gelen sıvıları alıp uygun şekilde bebeğin yüzüne falan sürüyorlar. Yani bu doğal sezeryanlar da artık şekillendiler. Amaç o mikroplarla kadının vücudunda bulunan mikroplarla tanısın. Diğer türlü sezeryanlarda aslında sezeryanda ilk mikrop annenin mikrobu olmuyor. Bir sağlık personelinde olabilir, hastane ortamının mikrobu da olabilir. Çocuk doktoru, bebek doktoru alıyor müdahale, oradan da bir mikrop alabilir. Yani alınan ilk mikrop annenin vücudundan gelen mikrop olması lazım. Sezeryanlarda steril davranılır. Steril koşullarda çalışılır. İşte buradan gelen o doğal mikrobu alamamak ilerleyen zamanlarda çocukların bağışıklık sistemini de etkileyebilir. Böyle çalışmalar yapılıyor, ifadeler var kaynaklarda. Bunlara da değinmek isterim. Yani sezeryanın her zaman kurtarma operasyonu olduğunu söylüyoruz ama isteğe bağlı bir sezeryan söz konusuysa bunu kabul edemiyoruz. Çünkü hem kısa vadede hem de uzun vadede çok fazla komplikasyonlar, sorunlarla karşılaşmamıza sebep olabiliyor. İsteyerek olmasın, olacaksa doğal sezeryan olsun. Çünkü örneğin bir bebek hazır olmadığını düşün. 38 haftada karar veriyorsunuz sezeryan olacaksınız diye. Sinyal yok. Bebek hazır mı bilmiyorsunuz. Akciğerleri gerçekten yeteri kadar gelişti mi bilmiyorsunuz. Ve pat diye 38. haftada onu dışarıya çıkarıyorsunuz dış dünyaya. Ne oluyor? Bizim ülkelerde neden astım hastaları, çocuklarda solunum yolu hastalıkları var? Bundan dolayı akciğerleri gelişmeyen bir çocuğu erkenden dünyaya getiriyoruz. Ve onun doğar doğmaz solunum sıkıntısı vesaire sorunlar yaşamasına neden olabiliyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda da ülkemizde de görülen yaygın solunum yolu hastalıklarına bir zemin oluşturabiliyoruz. Bir risk, birçok faktör tabii buna etkin ama bir risk. Yani burada Dünya Sağlık Örgütü o yüzden dedi. Olacaksa doğal sezeryan olsun. Bir bebek hazır olsun sonra sezeryan olsun mesajını veriyor. Amacımız akciğerleri hazırken dünyaya gelsin bebekler. Sezeryan oranları çok arttık sonra çünkü bu sorunlar hep karşımıza çıkacak. Evet, şimdi doğal doğum, doğal hormonlardan bahsedelim. Burada en çok sevdiğiniz iki kişi ve sevmediğiniz bir kişi düşünmenizi istiyorum. Neden böyle? Michel Odent, suda doğumun kurucuları çok güzel doğumun fizyolojisiyle ilgili iddialar, bilgiler ortaya koydu, çalışmalar yaptı. Tüm dedi dişi hayvanlarda 3 tane hormon dedi çok önemli rol oynar doğumda. Bir kedideki yani bir memeli hayvanlarda da oksitosin, endorfin, adrenalin vardır dedi. İnsanda da vardır dedi. Ve doğal doğumda bu doğal hormonlar gerçekten uyumlu bir şekilde çalışırsa doğumlar güzel, doğal olur dedi. Gerçekten kişi gerçekten bu alanda uzmandır. Yani burada verilen şöyle bir örnek verebiliriz. Kediler nasıl doğururlar? Hani belki görenler vardır, duyanlar vardır. Kalabalık ortamda mı doğururlar? Hayır. Giderler kapalı, kimsenin ulaşamadığı bir yerde doğumlarını gerçekleştirirler. Ve kedilerin acaba normal doğurabilecek miyim?
Ya da doğduktan sonra bebeğimi emzirebilecek miyim gibi kaygıları yoktur. Çünkü tüm memeliler bunun için yaratılmıştır. Her kadın doğal doğurabilme yetisine sahiptir. Bu hormonlar çünkü hepsinde var. Oksitosin, endorfin ve adrenalin. Neden adrenalin küçük, kırmızı? Bunu istemiyoruz çok fazla olmasını. Korku olduğunda adrenalin fazla olur. Bu nedenden dolayı istemiyoruz. Oksitosini çok seviyoruz. Çünkü oksitosin sevgi hormonudur. En önemli hormondur. Nerede salgılanır? Cinsellik sırasında. Eşinizle ilişkiye girdiğinizde cinselliğin olduğu her yerde salgılanır. Doğumda salgılanır. Emzirme sırasında salgılanır. Yani en çok sevginin olduğu yerde salgılanır. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Eğer bu hormon vücutta yeterli bir düzeyde varsa kendimizi iyi hissederiz. Ve bu hormon kasılmaları başlatır. Bakın doğumu başlatan önemli hormonlardan biri. Ve aynı zamanda plasentanın çıkması, kanamanın kontrol edilmesi doğum sonu, kanda düşük olması istenmez. Düşük olması durumunda zıtlıklar görülür. Kanama vesaire sorunlar görülebilir. Demek ki doğum korkusunu engellersek biz doğum sonuçlarına, doğum sonu komplikasyonları da bir nevi etkileyebiliyoruz. Ve aynı zamanda süt salgısı emme refleksiyle artırır. Buna da katkı. Yani doğumdan sonra hani sütü gelmiyor derler ya anneler üzülür ve sütüm yok deyip hemen hazır mama verirler. Oksitosin yeterli değil ki. Her kadın süt yapabilir. Memeli hayvanların böyle bir endişesi yok. Her kadının sütü vardır. Bu sütü aşağı indiren oksitosin hormonudur. Korku anında bu hormonlar kaçar. Ve en çok neden kaçar? Oksitosin hormonu çevre şartlarına karşı çok bağlıdır. Çok utangaç bir hormondur. Kaçırmamamız lazım. Kaçırırsak sorunlar olur. Çok seviyoruz bu nedenle. Oksitosini kaçırmamanız lazım. Kaçırmamanız için ne yapacağınızı zaten birazdan bahsedeceğim. Diğer bir hormon endorfin. Endorfin sakinleştirici, ağrı kesici bir hormondur. Mutluluk hormonudur. Narkotikler gibi. Yani eğer gerçekten vücudunuzda bu endorfin bir seviyede varsa doğumda hani dedik ki ağrı olabilir. İşte bu ağrıyı da endorfin azaltır. Doğal vücudunuzda olan endorfin. Eğer siz bedenen, zihinsel olarak doğuma hazırsanız stres ve kasılma sırasında oluşan bu negatif durumu aslında dengelenir bu endorfinlerle. Yani bunu önlemiş oluruz. Doğal ağrı kesici olur vücudumuzda. Özellikle doğuma kadar egzersiz yapan kadınlarda artarak yükselir. Doğumda az salgılanması hiç düşünülemez bile. Az salgılanırsa çok şiddetli ağrı hisseder kadın, işte o Türk sinemalardaki gibi bağırma çağırma işte o devreye girer. Bu nedenden dolayı biz yüksek salgılanmasını isteriz. Doğumun baş aktörüdür. Doğum yapan kadının kendini rahat hissetmesini bilmesi için her şeyi yapar aslında. Birçok videolarda genellikle hani yurt dışı videolarında çekilmiş doğal doğumları izlediğimizde kadınların yüz ifadesi hep böyledir. Sanki böyle meditasyon yapıyor. Aslında vücudundaki endorfinin onu sakinleştirdiğini gösterir. Vücudunda endorfin olduğunu gösterir. Yükselen endorfin düşüncenin mantıktan daha içgüdüsel alana kaymasına katkıda bulunur ve farkındalığı coşkuyu artırır. Benim doğuma hazırlık sınıflarımda özellikle doktora tezinde doğum sonu ziyaretlerde doğumu başlayınca deyince kadar kadın uzaktan bir ziyaret yapardım beni görmeden. Ne zaman ki bu yüz ifadesini görürüm, tamam doğum içgüdüsel olmaya başlamış, doğumla güzel başlıyor derdim kendi içime. Sonrasında ziyarette konuşurduk, güzel sonuçlanırdı doğumlar. Yani doğum sırasında anne ve bebek bağının bağlanmasında da sorumludur. Yani baş aktörüdür, önemli hormondur. Çok sevmediğimiz adrenalin. Kaç dövüş hormonu, korku, endişe, açlık. Eskiden doğum başlayan kadına hiçbir şey vermezlerdi olası sezaryen olurmuş diye. Ne kadar yanlış bir uygulama. Şimdi bunları düzeltildi. Bir kadın aç olursa nasıl enerji toplayıp o rahimi bol bol oksijen verebilsin, enerji verebilirsin ve bebeğinin aşağıya gitmesine yardımcı olabilsin. Kasılmalarla baş ederken çok enerji sarf ediliyor. Dolayısıyla aç olamaz kadın. Bir şeyler yemesi lazım. Ortam soğuk da olmaması gerekiyor. Burada
soğuk ortamda, çevresel şartlarda oksitosin kaçtığı için bu hormon daha çok devreye giriyor. Stres anında adrenalin salgılanır. Rahim kasılmasının çalışma dengesini bozar. Biraz bundan bahsetmiştim korkuda bahsederken. Ve annedeki adrenalin de bebeğe de geçer. Doğum korku nedeniyle aşırı salgılanması doğumu olumsuz etkiler. Kasılmalar azalır. Panik sonucu kasılma, gerginlik ve ağrı hissedilir. Adrenalin salgılanmasındaki yükseliş annenin tetikte olmasını sağlar. Yani burada bu üç hormon demiştik ya, doğumda size pozitif destek verebilecek, tabii ki istediğimiz eş, eğer desteği gerçekten size çok iyi gelecekse, yanınızda bir kişiyle ya da en fazla iki kişiyle doğuma gitmeyi tercih edin. Ve sizi aman kırılmasın, darılmasın diyerek düşündüğünüz ama çok panik yapacak, korkunuzu artıracak, adrenalinizi artıracak kişileri asla ve asla yanınıza götürmeyin. Onlarla başında görüşün, belki de habersiz doğuma girin. Bunu yapabilmek lazım. Çünkü doğumlar bu hormonların uyum içinde çalışmasıyla güzel olur. Bu uyum içinde çalışması için karanlık. Burada bir yine eğitimlerde bir hocamız bize örnek vermişti. Karanlık karanlık hep ifadeleri. Yani bu doğal hormonlar karanlığı sever. Çok ışık yerlerde hormonların salgısı azalır. Bu da doğumu olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla odaları hafif loş yapmak, doğum yapılan yeri loş yapmak önerilir. Bir eğitmen işte böyle hamile gruplarına anlatmış. Ondan sonra doktor odaya girdiğinde kadına demiş, kadını görememiş. Mesela kadın da kendi ifade etmiş örnek olarak. Yani ben size loş yapın demek istemiştim ama böyle karanlık değil demiş. Yani bunun da altını çizmek lazım. Hani mumlarla yapanlar var. Hafif loş ışık haline getiriyor. Yani birbirimizi de görebilecek düzeyde olmamız gerekiyor. Mahremiyete çok dikkat etmemiz lazım. Bizler sağlık personelinde en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri. Benim hep öğrencilerimde de çok hassasiyet gösterdiğim bir konu. Yani bir doğum eylemini görebilmek için 10 tane stajyerin o doğum salonuna girmemesi lazım. Doğumlarda yani girersek ne olur? Kaçırırız o güzel hormonu. Utandırırız oksitosini seviyesini düşürürüz ve doğum uzar da uzar. Acil sezaryenler gelir. Mahremiyeti sever. Isıyı sever. Soğuğu sevmez bu hormonlar. Sessizliği sever. Kalabalık gitmeyin. Fotoğrafçı yabancı bir kişi. Yabancı bir kişinin doğumda ne işini var? Fotoğrafı yine çekersiniz. Doğumdan sonra çekersiniz ama doğum esnasında tüm süreç boyunca her anı fotoğraf karelemenize gerek yok. Eşiniz, doğum koçunuz yapabilir bunu. Sakin ve gevşemiş olmak lazım hormonların çalışabilmesi için. Burada hep verdiğimiz bizlerin örnekleri doğum odasını, doğum yapacağınız yeri yatak odası gibi düşünün. Çünkü ne dedik? Bakın cinsel ilişkide oksitosin salgılanır ve cinsel ilişkide hiçbir sorun yaşamayız. Mutlu oluruz. Ve aynı zamanda yatak odasıdır çünkü. Siz yatak odasına ilişkiye gireceğinizde salgılanan bu oksitosinin daha fazla salgılanması için, mutlu olabilmeniz için yabancı kişileri koyar musunuz? Sağlık personelleri bile yabancı olabiliyor. O yüzden hani onlar da gereken mahremiyeti göstermek durumunda kalabiliyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Ama her zaman sağlık personelinden beklememek lazım. Bazı şeyleri sizlerin bilin, bakın bilgi sizin içindir. Anne ve babayla. O ortamı sakinleştirmek, birileri negatif konuşup lütfen eşim şu an doğum kasımlarından bahsediyor. Sizi dışarıya alayım diyebilmeli bir eş, bir baba. Mahremiyetini sağlayabilmeli, üstünü örtebilmeli. Çünkü kadın o anda içgüdüsel doğumuyla mücadele ediyor. Alt muayenesi yapıldı, altı açık kaldı, biri girdi çıktı vesaire. Kendini iyi hissetmek için buna dikkat etmesi lazım yanındaki kişinin de. Evet, bunlar doğal doğumun doğal süreçleri. Peki doğal baş etme yöntemlerine diğer gebe okulundaki eğitmenlerimiz biraz vurguladı. Ben ağırlıklı olarak büzücü kaslar kuralını bahsedip bu şekilde e, destek vereceğim sizlere. Neokorteks uyarılması ilkel beynin hormon salınımını engelleyerek doğum sürecini bölebilir. Yani beynimizde yer alan bir korteks var ve ilkel beyin. Ve orada bazı durumlar orayı uyarır ve doğum sürecini bölebilir.
Nedir bunlar? Mesela kadının düşünmesi gereken sorular sorduğunuzda doğum başladı. Siz oraya onun böyle düşünmesini, kafasını karıştırıcı sorular sordunuz. Böyle kadın kalır. Hemen farklı bir e, devreye girer. Utanmasına yol açacak biçimde sürekli yakınının bulunması. Yanında rahat edemediği, örneğin kayınvalidesi yani yanında rahat edemeyebilir kadın. Altı açık, e, pedini açıp muayene edilmesi istemeyebilir. Yabancı değil, o kalsın odada dememek lazım. Onu da çıkarmamız gerekiyor. Az kişiler, yani onun utanmasını yol açacak hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Çok parlak ışığa maruz kalarak mahremiyetini korumayı becerememesi olayı da buna örnek verilebilir. Yani utangaçlık olmaması lazım ve zaten bir kadını doğum başladığında, bebek çıkacağında ayaklarını böyle açıp doğurmasını bekliyoruz. Bu kadın için zaten utanmayı tetikleyen bir şey. Bundan dolayı bazı şeylere dikkat etmek lazım ki bunu azaltabilelim. Nedir bunlar? Büzücü kaslar kuralı. Nedir büzücü kaslarımız? Vücudumuzda nerelerde vücudu kaslarımız var? Doğum için özellikle olanı söylüyorum. Mesela idaramızı yaptığımız şurası yerde bir büzücü kas var. İdaramızı yapabilmek için ne yapıyoruz? Gevşetiyoruz o büzücü kası. Büzülmüş bir kası gevşetiyoruz. Büyük abdestimiz geldiğinde ne yapıyoruz? O sevinterler geliştiği için onu bırakabilmek için gevşetiyoruz. Aynı zamanda yani ilişkiye girerken vajinimizi rahatlatıyoruz ki penis oradan girebilsin. Ve dolayısıyla rahim ağzında da bu şekilde kaslar var. Büzücü kaslar kuralı var. Büzücü kaslar kuralı bakın doğum olabilmesi için bebeğin çıkabilmesi için 10 santime kadar çıkabiliyor. 1 santimden 10 santime kadar bakın. Ve neden bu kadar genişliyor? İşte büzücü kaslar kuralı gevşeyerek, rahatlayarak 10 santime kadar açılabiliyor. Rektum dediğimiz idrar kesesinde ve doğumda işin içine giren rahim ağzı ve vajen kasları, rahim ağzı ve vajen kasları, rahim ağzı kası şurası. Rahim ağzı ve vajen kaslarında bu yuvarlak kas gruplarımız, büzücü kaslar kaslarımız var. Peki kural ne? Her büzücü kasın görevi oradan ne geçmesi gerekiyorsa ona izin verecek rahatça ve yeterince geniş açabilmesi için gevşemek ve genişletmek bir kural. Yani nasıl büyük abdestimiz gelince ne yapıyoruz? Gevşetiyoruz, yapıyoruz. Burada da rahimi ağzındaki ve vajenimizi gevşetebilmemiz lazım. Sıkarsak ilerlemeyen doğumlar olur. Sıkı ve katıların vücuttan boşalması için dediğim gibi büzücü kaslar açılabiliyor. Burada hiçbir endişe duymuyoruz değil mi? Acaba mesela vajinal doğum yapacak kişilerde endişe ancak benim açılabilecek mi? Doğum ilerleyebilecek mi? Büyük abdestimizi yaparken acaba bunu başarıyla yapabilecek miyim diye düşünmüyorsak bunu da düşünmememiz lazım. Açılacak. Rahatlarsak, gevşirsek açılacak. Boşaltım rahim ağzı vajinal büzücü kasları işlevlerini en samimi tanıdık mahrem bir ortamda yerine getirirler. Örneğin kapısı kilitlenebilen bir banyo ve rahatsız edilmenin imkansız olduğu bir yatak odası gibi. Yani lavaboya giderken bakın kaslı. Şimdi buradan yine bir örnek vereceğim. Doğum anında ne yapıyoruz biz kadınlara? Daha doğrusu şöyle verelim örnek. Dünyaca ünlü bir inemeyi doğuma hazırlık eğitimleri sırasında bir grup kadına ve eşine eğitim verirken demiş ki ortaya örneğin o zamanın parası örnek veriyorum 100 TL koyuyorum. Şu an ortada 100 TL var. Hanginiz gelip ortada herkesin önünde büyük abdestini yapabilir? Herkes şaşırıyor. Kimse bir şey yapmıyor. Kimse tepki vermiyor. Ücreti artırıyor. İnlemek. Şimdi kimler gelip ortada büyük abdestini yapabilir? Hepimizin içerisinde diyor. Kimseden yine tık yok. Tekrar deniyor böyle. Bakın yani buradaki mesajı vermek istediğimiz mesaj ne? Sağlık personellerine de bu konuda işler düşüyor. Farkındalık olması gerekiyor. Belki sizlerin yönlendirmesi de burada önemli. Karşılıklı güven ilişkisinin olabilecek. Büzücü kaslar istek üzerine açılamaz. Ve doğum başladığında tipik biz de sağlık personeliyiz. Ben de doğumlarda bulundum biliyorum. Hadi ıkın, ıkın, ıkın demek
Yani kadın o kasları istek üzerine açamaz ki. Kendi gevşeyecek ve bunu yapacak. Yani büzücü kaslar emirleri yerine getirmez, sevmez. Israrla ıkın, ıkın, ıkın dersek olmaz. Bu da böyle. Mahremiyet gerektirir bu. Mahremiyet. Nasıl ki topluluk önünde o parayı almak için kimse oraya girip büyük abdestini yapmadıysa, utandıysa, doğum için de özellikle doğum odasının sakin olması, kalabalık olmaması için sizler de görev almalısınız. Belki doktorunuzla ebenize bu durumu konuşmalısınız. Çok kalabalık kişi istemiyorum mesajını vermelisiniz. Çünkü düşünün yani ben bu işlere daha girmeden 2008'de ilk öğrencilerime staja gittiğimde öğrenciler hocam doğum görmek istiyoruz, doğum görmek istiyoruz dediğinizde ben de tabii işte tam düşünemiyorum o şey. Öğrencilere hadi birlikte doğum oluyormuş gidelim dedik Nalbantoğlu'nda. Hiç unutmuyorum tam 10 kişi doğum yapan kadının odasına gelip ve seyrettik. Şimdi düşünün ne kadar hata yapmışız. O doğumlar zor oluyordu bir de. Yani buna biz katkı vermişiz. Hiç bunu düşünemedik o açıdan. Yani çünkü kadın kısa sürede doğurup çıkacakken düşünün 10 tane göz nereye bakıyor? Vajinasına bakıyor. 10 tane göz. Bu kadının utanmasını ve bu hormonlarının kaçmasını ve aynı zamanda o gevşemek üzere olan vajen ve rahim ağzı kaslarının birden korkup kapanmasına sebep olabilir. Ve doğum masasından bile sezerana gidebilir kadın. Aslında bu çok önemli bir şey. Gevşemek, rahat olmak ve bunun içinde ortamı düzenlemek gerekiyor. Büzücü kaslar sahibi irkildiğinde ya da korktuğunda aniden kapanabilir. Benim doktora tezimde de ilerlemeyen doğumlar çok çıkmıştı. Çok üzülmüştüm. Çünkü bunun nedeni ne olabilir? Birçok sebep olabilir. Bir şeyler korkmuş. Aslında korku yenmişiz. Ama doğum başladığında bir şeyler korkmuş, bir şeyler yeterli olmamış. Kendinde ya da bir şeyleri çözememiş, korkuyu baş edememiş ve aniden kapanmış, ilerlememiş. Ya da çok gürültülü gelmiş. Yan taraftaki doğum yapan kişi onu çok etkilemiş olabilir. Ya da ne olabilir? Işıklar, spotlar ya da bir sağlık personeli kullandığı onu utandıracak bir kelime. Bazı hamilelerim şöyle derdi, vajinal muayene esnasında mesela neden acaba ilerlemeyen doğum oldu diye böyle konuştuğumda muayenede çok korktum derdi. Ortaya çıkardı neden. Muayene esnasında belki bizlerden kaynaklı, belki kadın kendini çok kasmasından kaynaklı. Orada bir korku oluşmuş ve onu yenememiş ve rahim ağzı örneğin 3-4 santime gelmiş. Artık 10 santimde bebek çıkacak. 6-7 santimde doğum duruyor. Aniden kapanabiliyor. İşte buna sebebiyet vermememiz lazım. Bizlere de sorumluluk düşüyor. Yani anne ve baba adaylarına da. Anne rahatlayacak, baba da ortamı düzenleyecek. Büzücü kaslar açılma süresindeyken kişi eğer üzülürse, korkarsa dediğim gibi kendini küçük düşürmüş hissederse ve içine kapanırsa bu kaslar aniden kapanabilir. Bunun nedeni aslında hep bahsettiğim korku ve stres, gerginlik yani kandaki adrenalin. Kandaki adrenalin yükseliyor, istemediğimiz o küçücük kırmızı adrenalin kocaman oluyor, piramidin en üstüne gelebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Ve burada en çok vermek istediğim örnek ağız ve çeneyi rahatlatmak. Şimdi ben nasıl gevşeteceğim, nasıl rahatlatacağım diyor bazı hamileler. Yani rahimimin gevşek ve ilişkiye girdiğim vajenimin gevşek olup nasıl anlayacağım? Çok basit. Dudakta da büzücü kaslar var. Dudakta bakın büzücü kaslar var. Çenede de var. Ve burada ağız ve çeneyi, yani şuradaki büzücü kasları rahatlatmak için çeneyi rahatlatmak lazım. Yukarısını düşünün diyor İnemey, dünyaca ünlü ebemiz. Ve aşağısını da öyle hayal edin diyor. Yani yurt dışı videolarına ben baktığımda hepsinde görüyorum bunu ve oradan mekanizmanın ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Kadınların yüz ifadesi gözler kapalı, ağzı açık, sesler çıkarıyor kadınlar. Bizde bir kadın ses çıkarsın hemen böyle bakarlar yani sanki baş edemiyor, inilti var, acı çekiyormuş gibi farklı bakıyoruz. Ve kadın zaten o ses çıkardığında aman insanlar ne diyecek diye bakıyor. Bir de kalabalık gittiyse doğuma. Bunun için egzersizler yapıyorduk. Biz doğuma hazırlık eğitmenliği ben verirken hamile pilateslerinden sonra nefes çalışmalarında e, ağız ve çeneyi serbest bırakmayı konuşuyorduk. Bunun için gülün diyor bakın. Kıkırdayın doğumda.
Ağzınız açık olsun. Yani bu işin tabii esprisi. Yapabiliyorsanız yapın. Sesli iç çekme. Bakın, ağız açık, çene açık, aşağısı da rahatlayacak. Alçak sesli iniltiler. Bunu ben videolarda hep görmüşüm. Alçak sesli iniltiler. Çeneyi ve ağzı rahatlatır, dolayısıyla aşağısını da rahatlatır. İnek gibi mövleme. Biz çalışırdık, hamilelerim derdi ki bana, hocam tamam siz bana bunu öğretiyorsunuz ama ben doğuma gittiğimde yaptığımda doktor bana ve ebe ne yapacaklar? Gülecekler dedim. Hep birlikte güleceksiniz. Zaten gülmek de doğumu kolaylaştırıyor derdim. Tabii kimse yapmaya belki cesaret edemez ama amaç buradaki mantığı anlamak. Çünkü İnamey'in eğitim verdiği kişilerden biri doğum hikayesini anlatırken şöyle demiş. Doğumun ilerlemediğini bana söylediklerinde birden aklıma ağız ve alt bölgesinin bağlantısı geldi demiş. Ağzımı açıp rahatladım, nefeslerimi ona göre ayarladım ve doğumun hızla ilerlediğini gördüm demiş. Bir hikaye, doğum hikayelerde böyle bir deneyim varmış. O yüzden aklınızın kenarında kalsın derim. At dudakları da bu şekilde rahatlattığı yönde e, örnekler arasında girilebilir. Şarkı söylemek de buna giriyor. Yavaş ve derin nefes almak. Aslında tüm doğuma hazırlıkları programda da göreceksiniz. Hypnobirthing anlatılır, suda doğum anlatılır. Hepsinin mekanizması, mantığı nedir biliyor musunuz? Doğumda yavaş ve derin nefes almak. Amaç suda doğurmak, amaç hipnozla doğurmak, amaç öyle doğurmak, şöyle doğurmak değil. Amaç doğumda yavaş ve derin nefes alıp rahatlamak. Yüzücü kasların açılmasına yardımcı olmak. Tüm doğuma hazırlık eğitimcilerin temel amacı budur. Bu nedenle yararlanılan felsefeden çok bu mesajı vermek önemlidir kişilere. Karının gevşek olmasını sağlamaktır. Nefesler çünkü buna yardımcı oluyor. Doğumda yüzücü kasların açılmasına yardım eden diğer faktörler doğum anında başlanan sıcak su dolu küvete girebilir. Suyu doğurmak için kullanmak zorunda değiliz. Kasılmalarla baş etmek için, doğumun ilerleyen aşamalarda rahatlamak için bir suya girip çıkmak yine rahatlatıcı. Bu büzücü kasları rahatlatabilir. Yani doğum ilerlemediğini söylediğinizde bu gibi etkinlikler denebilir. Yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir. Bu mesajı unutmayın derim. Ağız ne kadar rahat ise rahim ağzı da o kadar gevşek olabilmektedir. Doğumda ağızları ve boğazları açık ve gevşek olan kadınlar doğurduktan sonra nadiren dikişe ihtiyaç duydukları belirtilmektedir. Ikınırken yüzünü buruşturmak, dudak büzme, çeneyi sıkmak, birbirini kenetlemek, dişleri gıcırdatmak, sıkmak, yani ağzı boğazı açık bırakmazsa, işte bu şekilde perine ona olumsuz yanıt verir. Doğum ilerlemez, acil sezaryenler olur ya da uzar, zorlu geçer ve kötü bir doğum deneyimi yaşanmış olur. Bunu anlatmak bile istemek, onun için travmatik bir doğum deneyimi olur. Yani çok görüyoruz değil mi? Ağzını yüzünü kapatıp ıkınan kadınlar, dudakları büzen kadınlara. Böyle öğretildi çünkü. Öyle geleneksel eğitimlerde bize de böyle öğretildi. Ama şimdi bunu yapmamak lazım. Ikınınca ıkınılacak ama ıkınma sonrasında o rahatlamayı yapmak lazım ve ıkınırken de tamamen ağzı yüzü butmak değil. Bu da ıkınmaktır. Hafifçe biraz nefes vererek de ıkınmaktır. Yani bunlar teknikler, bu konularda kendinizi geliştirmeniz lazım. Doğum hormonları çalışırken katılmalardan doğum nasıl baş edelim? Tekrar altını çiziyorum. Gevşeme, gevşeme, gevşeme. Nefes çalışmaları, yapılan egzersizler, düşüncenizi değiştirmek, korkuyu azaltmak, hepsini vücudumuzu gevşemeyi öğrenebilmemiz lazım. Dokunma, masaj, nefes, hareket, pozisyon değişimi kanıta dayalı çalışmalarda doğumda bunların yapıldığında yararının olduğu yönünde. Bu nedenle bunlar da size anlatıldı ama kısaca böyle es geçmek isterim. Bunları da doğumda yapmak lazım. Aktif doğum her zaman yarar sağlar. Özellikle doğum başladığında dik pozisyonların tercih edilmesi. Neden dik pozisyonlar? Bebek yer çekimine doğru aşağı doğru daha hızlı gider. Ayakta dikilmek, yürümek, yani yatmamak. Sırt üstü yatarak kadın doğuramaz. Yer çekiminden yararlanmak lazım. Özellikle doğumun başlarında ayakta eğilme, hafif yürüme, bunlara dikkat etmek lazım. Yavaş dans etme, sandalyede oturma, yere oturur pozisyon vesaire. Bunlar da doğumda aktif kullanılacak pozisyonlar.
İlerleyen aşamalarda sırt ağrısı olabilecektir. Bebek çünkü aşağıya doğru gittik sonra sırta böyle bir baskı yapar, biraz sırt ağrısı hissedilir. Öne doğru eğilerek, dayanarak, el diz pozisyonunda, yan yatış pozisyonunda çömelerek sırtı rahatlatmak, sırta masajlar vesaire yapmak bunlar da etkilidir. Kucakta çömelme, sallanmak, doğum toplarıyla pozisyonlar yani pilates topunu kullanmak doğumda yine bir seçenektir. Doğumda aktif doğum diye internete baktığınızda bir sürü kaynak çıkacak. Neler yapılabilir aslında? Gerek videolardan gerek kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Zaten eğitim sürecinde de size anlatan hocamız var. Doğum sürecine örnek pozisyonlara bakın yine verebiliyoruz. Doğumun ilk aşamalarında ayakta pozisyonlar daha çok. Doğumun ilerleyen aşamalarında hani yere oturur, bazen kalkıp bazen oturmalı. Sonlara doğru da daha çok çömelme yapıyoruz. Bebeğin daha çok itmesi için. Bakın şu pozisyonlar. Çömelmeler, destekler yapabiliyoruz. Ve sırt üstü böyle kedi pozisyonu dediğimiz el diz pozisyonunu yapıyoruz ki sırtımız rahatlasın. Ve bu şekilde de pelvisi dairesel hareketlerine çeviriyoruz. Pelvis hareketleri egzersizlerde de öğretilir genellikle. Bebeğin kanala girişini kolaylaştırabilir. Evet, birçok şey yapabiliriz ama dediğimiz gibi ilk başta sorumluluğumuz korkuyu gidermek. Korkuyu giderirsek, korkuyu nasıl gidereceğiz? Bilgiyle, bilgilendirerek. Bu eğitim gebe okul programımızda bilgilendirmekle size geçer ve hazır olmanızdan geçer. Korkuyu gidersek inanın gerisi kolay. Bebeği yapan beden doğurmasını da bilir. Bunu unutmayın. Bir sürü videolar var. Missy Hypno Babies Bird, Omris Bird, mucize canlı doğum videosu. Benim yazdığım şekilde taratırsanız gerçekten bu videolar örnek olabilecek. Orada bu anlattıklarıma bakın. Kadınların yüz ifadesine bakın. Nasıl doğum kasılmalarından bahsediliyor? Nasıl doğal bakıyorlar bu doğum sahneleri? Nasıl? Onları bir görün. Örnekler, doğru örnekler yazın. Türk videoları, medyaları takip etmeyin. Daha çok böyle yabancı videoları izleyin. Çünkü pozitif doğum hikayeleri burada var. Bizler dediğimiz gibi biraz korkutuyoruz doğum sahnelerinde. Diziler vesaire. Oraları sahne geçse bile izlemeyin kötü doğum sahneleri. Sizi negatif etkileyecek şeylerden de uzak durun. Korkuyu gidermede bunlar size çok katkı sağlayacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anne ve baba adaylarını şimdiden çok tebrik ediyorum.